İstanbul'a kadar uzanacak bir yol. Ankara'dan İstanbul'a. Bizim sınırımıza kadar gelmeleri demek o kukla devletçiğin hemen Türkiye'nin yanı başına monte etmek. Filistinliler kendi yurtlarına, evlerine dönmedikçe bu bölgeye barış gelmez. Yeni dönemdeki Orta Doğu siyaseti kanlı olabilir. Biliyorsun Netanyahu katliamları başladığında Arap liderlere şöyle seslenmiştir. Koltuklarınıza rahat oturmak istiyorsanız sesinizi kesin dedi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün Trump ve Orta Doğu ilişkisini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri politikası nasıl olacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya olan ilgisi günümüzde alakalı değil. Aslında 80 yıl önce ya da 100 yıl önce başlayan bir ilgisi var. Yani Amerika'nın artık dünya siyasetinde jandarma gücünü hissettirdiği dönemler 1920'lere dayanır. İkinci Dünya Savaşı ve süreci zaten artık tamamen gücünü ortaya koyduğu bir dönem. Şimdi Amerika aslında 1920'de kurulan Orta Doğu haritasından memnun değildi. Yani 1916 Sykes-Picot bölüşmesi, Osmanlı'nın Mezopotamya toprağını bugün Orta Doğu toprağını paylaşması ve 1920'den San Remo Konferansı ile beraber belirlenen Orta Doğu düzeninden belli değildi. Peki sonra ne yaptı? Özellikle vekil güçleri üzerinden Orta Doğu'nun siyasetini kendi yönlendirmeye çalıştı. Kendi istediği liderleri istediği zaman çıkarttı, koltuğa oturttu, sonra indirdi, darbeler yaptı, savaşlar çıkardı. Ve 1948'de İsrail Devleti'nin kurdurulmasından sonra İsrail'i rahatlatmak, İsrail'i istediği o arz-ı memut düşüncesine ulaştıracak seviyeye getirmek üzere terör örgütlerini kullanmaya başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu siyasetindeki ana merkez jandarma gücü, kara, hava, deniz jandarma gücü İsrail devleti haline getirildi. 1948'den itibaren. Bunu hem Arap-İsrail savaşlarında görüyoruz. 1979 Camp David'den sonra 80'li yıllar işte o Lübnan katliamları, Sabra Şetilla, Gazze, Filistin, Batı Şeria bütün süreçlerde Amerika'nın koşulsuz ve kayıtsız İsrail'e vermiş olduğu desteği görüyoruz. Ve bunun için Amerika bugüne kadar 400 milyar dolardan fazla İsrail'e yardım yaptı. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu ilk günden itibaren İsrail'e kayıtsız şartsız destek vereceğini açık bir şekilde ifade ediyordu. Belki tonunu daha fazla arttırıyordu diğerlerine nazar ama diğerleri bir farkı da yoktu. Bir Amerikan başkanı İsrail'e karşı çıktı. Bir Amerikan başkanı İsrail'in bölge politikalarına, bu hukuksuz politikasına karşı çıktı. Onu da canıyla ödedi. Kimdir o? John F. Kennedy. 1961'de başkan olan, 1963'te suikastle öldürülen John F. Kennedy, İsrail'in bölge siyasetine karşı duran, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müesses nizamın ekonomik ve siyasi politikalarına karşı duran Kennedy suikastle öldürüldü. Bir tek oydu. Ama ondan sonra gelen bütün Amerikan başkanlarının önceliği ben İsrail'in varlığını kayıtsız şartsız destekliyorum. Kırmızı çizgi buydu. Şimdi Donald Trump da özellikle Orta Doğu siyasetini şekillendirirken bilhassa kızının eşi olan yani damadı olan Kushnerler üzerinden bir köprü kurdu. Ve bu Kushnerlerin özellikle Amerika'daki Yahudi lobisi üzerindeki ağırlığı, evangelizm içerisindeki gücü ve onun İsrail topraklarına olan yani İsrail devletiyle olan köprüsü de son derece önemliydi. Peki ne yaptı Donald Trump özetle başkan olduktan sonra? Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıdı. Artı Kudüs'ün tamamını, bütününü İsrail'in ebedi başkenti olarak tanıdı. İsrail'e para yardımı, silah yardımı yapmaya devam etti. Ve belki son hamlesi neydi? Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den alarak Kudüs'e taşıdığını ilan etti. Şimdi bunların hepsi zaten Trump'ın İsrail'e vereceği desteğin devam edeceğini, belki daha da arttıracağını bir ifadesiydi. Hatta hatırlayın son başkan olmadan önceki münazaralarda, toplantılarda Kamala Harris'le sürekli en çok İsrail'i kim destekleyecek yarışına girdiler. Sen mi destekliyorsun? Donald Trump dedi ki ben olmazsam İsrail 2 senede yok olacak. Kamala Harris dedi ki İsrail evet bizim için çok önemli. Biz İsrail'in güvenliği için destek vermeye devam edeceğiz dedi. Ve belki en büyük sembol ne biliyor musunuz? Bunu çok bence önemlidir bu sembolü. O fotoğrafı izleyenlerimiz internetten bulup bakabilirler. Bence her şeyin özeti o. En büyük sembol görüntü ve fotoğraf şuydu. 7 Ekim katliamı başladıktan sonra Amerikan Devlet Başkanı, dönemin Devlet Başkanı Joe Biden'ın apar topar Air Force One uçağına binerek Tel Aviv Havalimanı'na inmesi ve orada onu karşılayan Netanyahu'yla kucaklaşması. Bu kucaklaşma fotoğrafı aslında her şeyin özeti. 75 yıllık İsrail-Amerika ilişkinin özeti. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Biri Truman, diğeri de İsrail'in kurucu başkanı, başbakanı Ben Gurion. İkisi de temsil ettiği koltuğun, isimlerinin bir önemi yok. Koltuğun önemi olduğunu ortaya koyan bir görüntüdür o. Şimdi bu kucaklaşma Ben Gurion'la Truman kucaklaşmasıysa o zaman bugün Donald Trump'ın da bu kucaklaşmadan daha geriye götürecek bir ilişki tesis etmeyeceğini kabul etmemiz lazım. Türkiye'siz barış olmayacağını, Türkiye'siz savaş olmayacağını, Türkiye'siz bölge düzeninin kurulmayacağını biliyorlar mı? Evet biliyorlar. O zaman yeni dönemde
Amerika Birleşik Devletleri'nin 1920 sınırlarından memnun olmayan ve bugün vekil güçler üzerinden Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında yedek İsrail dediğimiz terör garnizon devletini kurdurmak üzere Donald Trump ne yapacak veya ne yapamayacak? Ama burada devreye şu da giriyor, bunu da söylememiz lazım. Rusya. Yani Rusya'nın Orta Doğu siyaseti, Rusya'nın özellikle Tartus ve Laskiye gibi iki önemli deniz ve hava üssünün korunması ve sıcak denizlerdeki varlığını devam ettirme amacıyla PKK, YPG'yi görmezden gelmeye devam edecek mi? Rusya'nın PYD, PKK'ya bakış açısı nedir? Biliyoruz zaten ama onu da soralım. Amerika'nın PYD, YPG'ye bakış açısı nedir? Önemli soru işareti şu. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD, PKK üzerinde anlaştıkları bir zemin var mı? Bu çok önemli. Hiç önemli. Bizim açısından şu önemli değil. Bir endişemiz yok. Rusya destekliyor mu örneğin? Destek Amerika. Biz o zaman kendimiz o harekatları yaparız ve ne olursa olsun oradaki terör koridoruna izin vermeyiz. Bunu biz dostlarımızla yapalım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için yapalım. Esad gerçek bir liderse ve gerçekten ülkesinin geleceğini düşünüyorsa Mısır, Türkiye, Suriye oturur. İsrail'in güneyden ve kuzeyden işgal ve genişleme politikalarına karşı beraber bir bariyer inşa eder, bir blok inşa eder. Ve bu oluşacak olan menteşe İsrail'i boğar. Çok net. Bunu başarırsak işte İsrail'in bu ilhakçı, işgalci ve ilerleyici politikası da bence son bulmuş olur. Bu da son derece önemli. Biliyorsun Netanyahu katliamları başladığında Arap liderlere şöyle seslenmişti. Koltuklarınıza rahat oturmak istiyorsanız sesinizi kesin dedi. Bu çok önemli bir uyarıydı. Peki tarihte bunun en büyük örneği neydi? Dönemin Suudi Kralı Faysal 1973 Yom Kippur Savaşı olduğunda, Arap-İsrail Savaşı'nın üçüncüsü olduğunda şöyle bir karar aldı. İsrail'e destek veren, İsrail'e yardım eden kim varsa onlara petrol akışını kesiyorum dedi. Kim olursa olsun. İsrail'e, Amerika'ya hepsine kesiyorum dedi. Ve Aramco'daki üretimi onlara sağladığı petrolü durdurdu. Büyük petrol krizi çıktı hatırlayın. OPEC krizi çıktı 1973. Dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Amerikalı Kissinger şunu söyledi dönemin Dışişleri Bakanı. Ey Faysal dedi, sen bu ambargoyu kaldırmazsan ben seni Aramco tesislerine vuracağım dedi. Seni tehdit ediyorum dedi. Faysal döndü Kissinger'a şu tarihi cümleyi söyledi. Biz dedi petrolsüz yaşarız, hurmayla yaşarız, zemzemle yaşarız. Ama siz petrolsüz, enerjisiz yaşayamazsınız dedi. Onun için ben bu kararından geri dönmeyeceğim dedi. Ve çok kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan öz yeğeni müsait tarafından öldürüldü. Kral Faysal suikastı öldürüldü. Bunların hepsi bir aslında ihtardı. Bütün Arap dünyasına, bütün Müslüman dünyaya karşı. Ve bugün de zaten Arap dünyasının sessizliğini de buna bağlamamız lazım. Arap dünyasının katliamlara durduramamasının da aslında sebebini buna bağlamak lazım. Netanyahu'nun uyarısı da aslında buna referans verilmesi lazım. Dolayısıyla yeni dönemdeki Orta Doğu siyaseti kanlı olabilir ama bu kanlı süreç bizi vitrinde gözümüzü boyayacak. Aralıklı barış dönemleriyle ama o aralıklı barış dediğimiz o anladığımız barış değil. O ara dediğimiz, o mola dediğimiz süreçler bir sonraki saldırının kuluçka evresi olacak bir düzene doğru gidecek. Çünkü Gazze ağladıkça, Filistin ağladıkça, Mescid-i Aksa ağladıkça bu bölgeye barış gelmez. Filistin'de toprak bütünlüğü sağlanmadıkça, Filistinliler kendi yurtlarına, evlerine dönmedikçe bu bölgeye barış gelmez. PKK, YPG, SDG, DAEŞ ne derseniz deyin bunların hepsi ahtapotun birer kolları. Aynı ahtapot baş, ahtapotun başı belli ama ahtapotun kolları aynı. Hepsi farklı gözüküyor ama hepsi bir merkeze bağlı. Ve Türkiye işte o ahtapotun başını bertaraf etmek üzere bölgeden elini ayağını çekmesi için kollarını çektirmek üzere de bu mücadelesini vermeye devam ediyor. İsrail Türkiye sınırına dayanacak mı yoksa Trump döneminde tam tersi mi olacak, uzaklaşacak mı? Şimdi İsrail'in bu arz-ı memnun düşüncesini biz değerlendirirken kimileri dedi ki İsrail Türkiye'nin sınırına kadar gelecek. Şimdi İsrail'in Türkiye'nin sınırına gelmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Türkiye'yi öyle askeri olarak tehdit etmesi söz konusu olamaz. Bir, İsrail'in askeri veya kurmay zekası buna yetmez. Ama şunu yapmaya çalışacaklar. Türkiye'nin güneyinde o terör garnizon yapılanmayla beraber İsrail'le hedefledikleri o Davut Koridoru olarak adlandırdığımız Siyon Koridoru olarak değerlendirilen Kamışlı, Deirizor, Golan Tepeleri üzerinden İsrail'e asfalt, İsrail'den o teröristan yapılanmasına asfalt yol yapılmak istenecek. Bir asfalt dökülmek istenecek. Amaç bu. Bizim sınırımıza kadar gelmeleri demek arz-ı mevut dedikleri şey aslında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapamadıkları o büyük terör yapılanmasının, o kukla devletçiğin hemen Türkiye'nin yanı başına monte etmek ve Türkiye'yi onunla baskılamak, onunla tehdit etmek, İstanbul'a kadar uzanacak bir yol. Ankara'dan İstanbul'a. O düveli muazzamanın
o Çanakkale Boğazı'na dayanan, Çanakkale'ye geçmeye çalışan Düveli Muazzama'nın yeni Çanakkale Savaşı'nı, yeni saldırı savaşı, yeni Haçlı Savaşı'nı başlatmak üzere bu sefer Türkiye'nin güney hududundan bir tazik yapacağını söylüyorlar. Bugün Çanakkale'ye geçebilirler mi? Geçemezler. Bizim Montreux'ümüz var. Bizim oradaki kilidimiz var ama Hatay ve Torosların güneyinden Orta Doğu'dan geçmeye çalışabilirler mi? İşte bunu zorluyorlar zaten. Eğer orası Allah muhafaza geçilirse Hatay düşer, Kıbrıs düşer, Ankara düşer, Boğazlar düşer ve Türkiye yeni bir işgal sürecine girer. Dolayısıyla bu projenin geniş perspektifte, büyük resimdeki amacı, grand stratejideki amacını görmemiz lazım. Ve bölge hegemonyasının Türkiye'nin son olarak şöyle toparlayayım. Türkiye'nin coğrafyada yapmaya çalıştığı ve Türkiye coğrafyayı bir barış alanı haline, bir barış bölgesi haline getirmek üzere 3 tane önemli dengeyi korumaya çalışıyor. 1. Güç dengesi, 2. Tehdit dengesi, 3.'sü de çıkar dengesi. Coğrafyamızın gerektirdiği denge siyasetini Türkiye Ankara merkezli, misak-ı milli merkezli koordine ediyor, organize ediyor ve gelin görün ki göreceksiniz ki Donald Trump döneminde de Türkiye'nin bu 3 çıkar dengesi üzerinde hedeflerini de muhakkak göz önünde bulunduracaklar. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Trump'ın damadının Orta Doğu'yla ilişkisi nasıl bir aktiflik gösteriyor? Bunu alabilir miyiz sizden son olarak? Şimdi Donald Trump'ın damadı Kushner ailesi İsrail siyaseti içerisinde ve İsrail Netanyahu ve diğer başbakanlar döneminde de etkisi ve ağırlığı olan bir aile. Şimdi bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki Yahudi lobisi dediğimiz, evangelizm dediğimiz ve Siyonizm dediğimiz cenahla İsrail içerisindeki o Siyonizm dediğimiz, o Yahudilik adı altında İslam ve Arap düşmanlığı yapan ve bölgede o büyük hedeflerini gerçekleştirmek üzere siyaset güdenler, katliam güdenler üzerinde arasında bir köprü lazım. Şimdi Amerika'daki anlayışla İsrail'deki anlayış ne kadar örtüşüyor veya ne kadar birbirlerini destekliyorlar ve hangi noktalarda anlaşıyorlar, hangi noktalarda anlaşamıyorlar. Bakın en son Gallant, Savunma Bakanı Gallant istifa etti. Hatta işte Gallant taraftarlarının sokaklara indiği, Netanyahu aleyhine sloganlar attığı, yani İsrail'de de her şey güllük gülistanlık değil. Bunun sadece burada değil, Rusya ayağı da var. Bunun Fransa ayağı da var, bunun Almanya ayağı da var. Bunu sadece bir ayakta değerlendiremeyiz. Ama yeni dönemde Donald Trump İsrail siyasetini yine Kushner'ler üzerinden, yani kendi damadının ailesi üzerinden bence götüreceğini. Netanyahu ile biliyorsunuz son kongre konuşmasını yaptıktan sonra Netanyahu Amerika'da Donald Trump'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta Donald Trump'a suikast sonrası bu gerçekleştirildi. Şimdi burada Netanyahu nece mesaj verdi? Amerika'nın neler yapması gerektiğini mi söyledi? Aynı kongrede olduğu gibi Amerika'ya parmak mı salladı? Veya özünde Donald Trump'a işte sen Amerika'nın başkan olarak zaten 2016'daki siyasetini biliyoruz ama bize zaman kazandırır. Koltuğunda daha çok tutacak bir yumuşama dönemi başlatabilirsin. Ama bu yumuşama gerçek yumuşama değil, benim daha güçlü bir şekilde saldıracak kadar güçlenecek, senin de bana vereceğin siyasi ve askeri destekle beraber daha kuzeye doğru ilerleyecek bir yolu açacak mı? Bunun bence sorusunu sordu ve bunun desteğini bence Donald Trump'tan istediğini tahmin ediyorum. Ama Donald Trump'ın kabinesi de çok çok önemli olacaktır. Başkan Yardımcısı Vance biliyorsunuz. İşte Dışişleri Bakanı, Milli Güvenlik, Ulusal Güvenlik Danışmanı, bunlar kim olacak? CIA Başkanı kim olacak? Pentagon'un başında kim olacak? Son Pentagon Başkanı biliyorsunuz, Pentagon'un başındaki isim Austin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz mealinde bir açıklama yaptı. Yani siyaseti bir değişik olmayacak dedi. Pentagon bunu söylüyorsa o zaman bunun sahadaki yansımasının da çok farklı olmadığını görebiliriz. PKK, YPG, SDG, DAEŞ ne derseniz deyin, bunların hepsi ahtapotun birer kolları. Aynı ahtapot baş, ahtapotun başı belli ama ahtapotun kolları aynı. Hepsi farklı gözüküyor ama hepsi bir merkeze bağlı.